Herkese merhaba. Sosyal bir ortamda bir kadeh şarap ya da buz gibi bir bira yudumlamak size modern bir keyif gibi görünebilir. Ancak bu alışkanlık insanlık tarihine damgasını vurmuş oldukça eski bir gelenek. Tarih boyunca insanlar dini ritüellerden sosyal bağlara, tıbbi ilaçlardan eğlenceye kadar birçok farklı sebeplerle alkol tüketmişlerdi. British Columbia Üniversitesi'nden felsefe profesörü Edward Sealing Garland'ın da dediği gibi damıtma teknolojisi modern alkol tarihinin yeni oyuncularından biri. Bugünkü bira ve şarap kültürü aslında binlerce yıllık bir geleneğin modern bir yansıması. Bir dahaki sefere bir kadeh kaldırdığınızda bu geleneklerin mirasçısı olduğunuzu hatırlayın. Peki insanlar ilk ne zaman alkol tüketmeye başladı? Hadi bu videomuzda binlerce yıllık tarihin günümüze kadar süregelen detaylarını sizlere aktaralım. Bira. Alkolün tarihi nasıl başladı? İnsanlar ilk ne zaman alkol tüketmeye başladı? Dünyanın en eski alkollü içecek kanıtı günümüz İsrail'inde Hayfa yakınlarındaki Rakafet mağarasına bulunmuştur. Bu mağara 13.000 yıl önce Natufian avcı toplayıcı topluluğuna ev sahipliği yapıyordu. Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar burada bulunan taş havanların analizini yaparak bira üretimine dair ipuçları keşfettiler. 2018'de yayımlanan bir araştırmaya göre Natufianlılar toplulukların vefat eden üyelerini onurlandırmak için düzenlenen ritüel şölenlerde bira üretiyorlardı. Ancak bugünkü ferahlatıcı biradan çok yoğun kıvamlı bir yulaf lapası kıvamında bir içecekle karşı karşıyaydılar. Stanford Üniversitesi'nden Profesör Li Liu bu keşifi şöyle yorumladı. Alkol üretimi sanıldığı gibi sadece tarımsal üretimin bir yan ürünü değil, ritüel ve manevi ihtiyaçlar için tarımdan önce de geliştirilmişti. Pirinç birası. Çin'in Sarı Nehir Vadisi'nde yer alan Jihu Neolitik köyünde tarihin en eski fermente içeceklerinden biri üretildi. Bilim insanları çanak çömlek kalıntılarını incelediklerinde pirinç, bal ve meyveden yapılan bir içeceğin izlerine rastladılar. Bu karışımın milattan önce 7000'e kadar uzandığı düşünülüyor. Bazıları bu içeceği sakeye, bazıları ise bal şarabına benzetiyor. Toronto Üniversitesi'nden Stephen Buttigieg bu içeceğin en iyi grog ya da cadı iksiri olarak adlandırabileceğini söylüyor. Yüksek alkol içeriğiyle oldukça farklı bir tada sahip olan bu karışım günümüzde içtiklerimizden oldukça uzak. Ayrıca bu içeceğin cenaze törenlerinde ruhlarla iletişim kurmak için kullanıldığı tahmin ediliyor. Şarap. Düşünün, şarap kültürünün kökleri ta milattan önce 5980 yılına kadar uzanıyor. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yakın bir bölgede yapılan arkeolojik kazılarda büyük toprak kapların içinde şarap kalıntılarına rastlanıldı. Bu keşif üzümden yapılan geleneksel şarabın dünyadaki en eski kanıtı olarak tarihe geçti. Araştırmayı yöneten David Batiuk ve ekibi bu toprak kapların o dönemde günlük çiftçiler tarafından kullanıldığını ve şarabın toplumda oldukça yaygın bir içecek olduğunu belirtti. Üstelik bu kaplar sadece sıradan birer depo değildi. Üzüm desenleri ve dans eden adam figürleriyle süslenmiş olmaları şarabın o dönemde bir sanat ve kültür simgesi olduğunu da gösteriyor. Şarabın kalıntılarında tartarik asit bulundu. Bu asit yalnızca Avrasya üzümlerinde ve o üzümlerden yapılan şarapta bu kadar yüksek miktarlarda bulunuyor. Ayrıca malik, sitrik ve süksinik asitler de bu keşfi destekleyen diğer bulgular arasında. Kısacası Gürcistan'ın toprak kaplarında saklanan şarap sadece içecek değil, aynı zamanda tarihin ve kültürün birer simgesi. Çiğça. Şimdi alkolün tarihi için biraz daha güneye, Güney Amerika'nın Ant Dağları'na iniyoruz. Güney Amerika'daki insanlar ilk ne zaman alkol tüketmeye başladı dersiniz? Bunun da çok eski bir tarihi var. Milattan önce 5000 civarına tarihlenen en eski çanak çömleklerden bazıları çiğça isimli özel bir içeceği taşımak ve depolamak için kullanılmış. Peki çiğça nedir? Basitçe söylemek gerekirse fermente edilmiş, Mısır'dan yapılan içine manyok, yabani meyveler, kaktüsler ve hatta patates eklenerek hazırlanan bir içecek. Ama bu içecek sıradan bir şey değildi. Mısır, İnka ve diğer eski medeniyetler için kutsal bir ürün olarak
olarak kabul edildiği için çiğ çağda bir tür sıvı altın sayılıyordu. Hatta o kadar değerliydi ki bir dönem para birimi olarak bile kullanıldı. Çiğ çağının önemi sadece içmekte kalmıyordu. McGovern'a göre dik yamaçlara teraslar inşa eden çiftçilerin büyük bir kısmı bu içecek sayesinde çalışıyordu. İnsanlar çiğ çağ karşısında tarla sürüyor, hasat yapıyordu. İşin ilginç yanı bu içecek genelde topluca tüketilirdi. İçkiyle birlikte şarkılar söylenip danslar edilirdi. Kısacası çiğ çağ hem ekonomik bir güç hem de toplumu bir arada tutan bir eğlence aracıydı. Damıtılmış içkiler. Aslında damıtmanın temel prensipleri yeni bir keşif değil. Antik Yunan filozofu Aristoteles damıtmayı tanımlamıştı. Ve Çin, Hint, Yunan ve Mısır toplumlarında da küçük ölçekli denemeler yapılmıştı. Ancak mesele sadece bilgi değil, uygulamanın zorluğuydu. Damıtma sıvının sabit bir sıcaklıkta tutulmasını gerektiriyordu ki bu o dönemin teknolojisiyle oldukça zahmetliydi. Ancak işler Arap dünyasındaki teknolojik gelişmelerle değişmeye başladı. Geç Orta Çağ'da bu yenilikler damıtılmış içkilerin daha geniş kitlelere ulaşmasının önünü açtı. Damıtmanın bilgiyle yayılması için en büyük itici güçlerden biri matbaanın icatı oldu. Bu tariflerin ve talimatların manastırlar, tıp okulları ve eczacılar gibi dar çerçevelerde çıkıp daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Örneğin 1500 yılında Almanya'da yayınlanan Hieronymus Brunschwig'in Damıtmanın Erdemli Sanatı adlı kitabı bu alandaki ilk büyük eser olarak kabul edilir. Kitap damıtmanın tıbbi kullanımına odaklanıyordu ve o dönemde bir devrim niteliğindeydi. 1600'lere gelindiğinde Avrupa'da cin ve rum gibi damıtılmış içkiler artık sıradan insanların hayatına girmişti. Ancak bu sadece eğlenceli partiler anlamına gelmiyordu. Damıtılmış içkiler alkol oranının doğal fermentasyonla elde edilen bira ve şarap gibi içeceklerden daha çok yukarılara çıkarabiliyordu. Bu içkileri hem daha etkili hem de daha tehlikeli hale getiriyordu. Slingerland bu durumu damıtma alkolü çok daha sarhoş edici hale getiriyor sözleriyle özetliyor. Damıtmanın getirdiği bir diğer büyük yenilik ise içkilerin metalaşmasıydı. Slingerland'a göre damıtılmış içkiler uzun süre bozulmadan dayanabiliyor ve kolayca taşınabiliyordu. Bu da insanların tarımsal fazlalıkları damıtılmış içkilere dönüştürerek uzun mesafelerde ticaret yapmasını sağladı. Bir nevi ekonomik devrim diyebiliriz. İşte alkolün tarihi yolculuğu bu şekilde gelişti. Gördüğünüz gibi alkolün M.Ö. 5000'lerden uzanan ve evrilen tarihini araştırmalarımıza dayanarak sizlerle paylaştık. Bu ve buna benzer sıra dışı konular hakkında bilgi edinmek istiyorsanız videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.